Spor, yaşam, diyetten herkese merhabalar. Ben Kumru Büyük. Bugün sizlerle doğru koşu ayakkabısının nasıl olması gerektiği ile ilgili bir video çekeceğiz. Bu videomuzda nelere dikkat etmeliyiz spor ayakkabısını çekerken? Öncelikle dikkat etmemiz gereken 3 tane kriter var. Birincisi hangi spor yapacağımız, ikincisi hangi zeminde bu sporu sergileyeceğimiz, üçüncü ise anatomik olarak ayakkabımızın nasıl olduğu. İlk kriterimize gelirsek, ayakkabı seçimi yaparken birçok spor branşı var. Kimisi koşuyor, kimisi yürüyor, kimisi basket oynuyor, kimisi futbol oynuyor. Birçok spor aktivitesi var iken bir tür spor ayakkabısı olmasını da bekleyemeyiz. Bu yüzden spor ayakkabıları çeşitlendirilmiş. İlk önce yapmamız gereken öncelik koşu mu yapacağız, futbol mu oynayacağız, basketbol mu oynayacağız, oynayacağımız ya da yapacağımız aktivitenin türünü belirlemek. İkinci kriterimiz ise ayakkabı seçimindeki taban. Şimdi bu ayakkabıyı nasıl seçeceğiz? Biz ilk önce koşu ayakkabısından bir tanıtım yapalım. Koşu ayakkabısında ya herhangi bir antrenman yapacağımız zaman ayakkabının taban kısmı önemli. Ayakkabı tabanlarının 3 tip ayak tabanı vardır. Birinci taban ayakkabımız arazi tipi ayakkabılar. İkinci tip ayakkabılarımız yol tipi ayakkabı tabanları. Üçüncü tip ise iç mekan ayakkabıları. Şimdi ilk önce yol tipi ayakkabılarından başlayalım. Elimdeki bir yol tipi, yani koşu ayakkabısı stili. Bu ayakkabı stillerinde ne gibi farklılıklar var? Öncelikle yol koşusu ayakkabılarındaki zeminler serttir. Yani yol koşusu denmesinin sebebi beton zeminde, asfalt zeminde, tartan zeminde ya da koşu bandında yapacağınız zeminleri içerisine alır. Bu zeminlerde olay şudur. Zemin sert olduğu için yere her ayağınızı bastığınızda eklemlerinize aşırı bir yük biner. Bu yük binmesi demek sizin eklemlerinizin zorlanması ve koşu sonrası aktivitenizde ağrılara sebep olması demektir. Bunun için bu tür ayakkabıların tabanları olabildiğince esnek ve yumuşaktır. Bunun sebebi şudur: ayakkabı sizin yere bastığınız zaman basıncı ayak tabanında dağıtması ve eklemlerinize daha az yük binmesini sağlamasıdır. İkinci tür ayakkabılarımız ise arazi tipi ayakkabılardır. Bu ayakkabıların ne gibi özellikleri var? Ayakkabı tabanları normalde koşu tabanlarına, yani yol koşusu ayakkabı tiplerine oranla çok daha serttir ve çok daha tırtıklıdır. Bunun sebebi şudur: arazi tipi koşulan zeminlerde toprak zeminde veya çamur gibi zeminlerde koşarız ve bu zeminler koşu bandına veya beton zemine göre çok daha yumuşaktır. Zemin yumuşak olduğu için ayakkabının da yumuşak olması bileklerinizin burkulmasına sebep olabilir ve tabii ki bu bilek burkulması da kaslarımızın zedelenmesi, tendonlarımızın yırtılmasına sebep olur. Bu sakatlıkların önlenmesi için dışarıda giyeceğimiz ayakkabının tabanlarının sert olması gerekmektedir. Üçüncü tip ayakkabılarımız ise iç mekan ayakkabılarıdır. İç mekan ayakkabılarının tabanları ise olabildiğince ince, sert ve yere yakındır. Bazı ayakkabı türleri içerisine topuk destekli de olur. Bunun sebebi ise şudur: crossfit veya fitness gibi ağırlık antrenmanları yapacağımız zaman ağırlıklar fazla olduğu için postürümüzü olabildiğince sağlam tutmamız gerekir. Sakatlıkları önlemek için olabildiğince vücudumuzun iç basıncını arttırmak ve vücudumuzu sağlam tutmak, dengeli tutmak gerekmektedir. Sert tip ayakkabılar, sert tabanlı ayakkabılar giydiğimizde ise biz bu dengeyi olabildiğince sağlam yapar ve koruruz. Bu yüzden ayakkabı seçimi her zaman önemlidir diyelim. Üçüncü kriterimiz ise ayak tabanımız. Yani bizim anatomik yapımız olarak ayaklarımız içerisinde bulunan arklar, yani bazı halk arasında ayağımızın düz taban olduğu söylenir. Düz tabanda nedir? Ark boşluğunuz yere yakındır ve ark boşluğunuz yere yakın olduğu için ayak ağrılarının sebebi ayak tabanlığı kullanılmaması ve koşu aktivitesini uzun süre gerçekleştirdiğinizde kaslarınızın fazla yorulması ve buna bağlı olarak diz eklemlerinize fazla yük binmesi olabilir. Ve bunun tam tersi arkınızın çok yüksek olması da kaynaklanır. Aynı şekilde aktiviteyi devam ettirdiğinizde de eklemlerinizde ve tendonlarınıza fazla yük bindiğinden sakatlık riski oluşabilir. Bu tip durumlarda ne yapmalıyız? Tabii ki ayak tabanlığı kullanmalıyız. Ayak tabanlığı ile kendimize uygun tabii ki yine dışarıdan medikal eczanelerde yaptırabilirsiniz veya dışarıda yine medikal olarak ayak tabanlığı yapan merkezler var. Bu merkezlere giderek ayakkabı tabanlığı yaptırabilirsiniz. Ve aktivitenizi spor tabanlığı kullanarak, spor yaparken ayakkabı tabanlığı kullanarak aktivitenizi sürdürebilirsiniz. Bunun dışında özetlemek gerekirse dikkat etmemiz gereken şey hangi spor türü aktivitesini yapacağımız, bu hangi zeminde yapacağımız ve tabii ki kendi anatomik yapımız önemli diyelim. Spor, yaşam, diyetten herkese sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.